Herkese merhaba. Ee, evet değerli arkadaşlar, bugün Query of Query konusunu anlatacağım. Query of Query konusuna girmeden önce query konusuna da ufaktan bir değinmek istiyorum. Nedir query? Neden query'nin query'si oluyor gibi bir yaklaşımdan bahsedeceğim size. Tabii bundan önce size biraz ekranımı paylaşayım. Şimdi göster ekranımızı. Açalım. Şu ekranı size paylaşayım. Evet, query öncelikle nedir? Onu anlatacak olursak bir veri tabanı üzerindeki verilerin sorgu diliyle alınarak bir yazılım ara birimine aktarılma yöntemidir. Query'ler sayesinde biz verileri belirli filtrelerden geçirerek işte belirli kondisyonlara tutup belirli alanlarını okuyarak veya birkaç tabloyu ya da view yani görüntüyü alarak kullanabildiğimiz bir yazılım ara birimidir. Şimdi query'ler içerisinde biz verilerimizi kondisyonlar, işte alanlar, kolonlar bunun gibi ifadelerle aldık, okumaya başladık. Bunun eğitimini zaten vermişler size diye hatırlıyorum. Hatta birinci şeyde de videolarda da vardı. Şimdi query'i aldıktan sonra bazı durumlarda bunları da detaylandıracağım. Query'nin içerisinde yani aynı veri kümesi üzerinde o oluşan data table üzerinde farklı işlemler yapmak gerekebilir. Örneğin alt toplamlar almak, gruplayarak bir toplam ya da miktar almak, sayısını bulmak veya tekrar filtrelemek gibi birden farklı açılarda işlemlerimiz olabilir. Bunlar aynı sorguyu tekrar tekrar sorgulayarak yaptığımız işlemler. Örneğin size bir query hazırlayacak olursam basit bir query ile konunun nedir? Şöyle bir tablo bulayım. Basit bir tablo olsun. Dil tablosu varmış. Bakalım burada ana diller var. Bu nedir? Dil tablosu. Language tr şunun içerisinden. Evet. Gördüğünüz gibi bir tablo üzerinde şu anda SQL Server Management Studio ile bir sorgu oluşturdum. Bunun aynısını nerede yapabilirdim? Code Fusion içerisinde de yapabilirdim. Query. Bir isim veriyorum query'me. Query master diyorum. Data source. Burada bizim kendi tanımladığımız DSN'lerimiz bulunmakta. O yüzden açık olarak belirtmiyoruz bizim DSN'leri. CF query dedim ve oradaki sorguyu yapıştırdım. CF query CF dump diyorum. Bir variable olarak da query master'ı dump etmek istediğimi söylüyorum. Aynı sorgu bu durumda ekranıma dökülecek. Bahsettiğim gibi belirli kolonlar var. Şu an bir kondisyon uygulamadık. Ama kondisyon şu an için gerek duymadık. Kondisyon da verebiliriz. Diyebiliriz ki işte
modül ID gibi bir şeyde mesela kondisyon uygulayabilirdik. Bir verimiz gelsin, ne kadar veri varmış burada? Bayağı veri var. Muhtemelen getirmesi bayağı uzun sürüyor. Evet, bayağı uzun bir veri geldi. 1000 tane veri varmış. Evet, 1000 tane veri. Biraz lokal makinem olduğu için ee, verileri yavaş getirmiş olabilir. Evet, burada tablonun içerisindeki verilere ulaştık. Bir result set üzerinden bize geldi bu. Peki, normalde ben demin dediğim gibi modül ID alanında main varmış. Ver dedim module ID eşittir main dedim. Bu sefer filtrelemiş oldum. Hatta şunu keşke 100'e düşürseydim. İnternet çok fazla. Query verilerimizi bize getiren obje. Query of query burada ikinci bir konu ortaya giriyor. Bir query'yi biz ne dedik? Main modülaycısı main dedik. Yani şuradan bu buna query master demiştik. Şunu alıyorum. Eğer ben main modül dışında bir de ne olsun? My home olsun. Bir de my home için aynı işlemi yapmak istiyorum. Query my home. Bunu da query my home dedim ve sorguyu çalıştırdım. Şimdi bir query yukarıda oluştu. Main için bir query de main için oluştu. Gördüğünüz gibi. İki defa database'e eriştim. İki konu için verileri aldım. Bu her iki bağlantının oluşması, tekrar kopması aslında çok sağlıklı bir konu değil. Query of query en basit anlatacağım konu yönüyle main. Şöyle yapacağım. Module ID bir de my home diyeceğim. Şurayı siliyorum ve diyorum ki artık db type eşittir query. Bu artık bir data source'tan değil, başka bir query'den çalışacağını gösteren ana ifade. Biraz boyutunu artırayım, daha rahat görebilirsiniz diye. Artık dedik ki bu bir query. Hemen dönüyorum. Şuradaki alanları yine vermeme gerek var mı? Top 100 dememe gerek yok. Yıldız diyeyim. Daha basit bir şekilde olsun. Bu artık bir query'nin adını alarak from'dan, çünkü artık onu görebilecek bir şekilde diğer şeyi aldı. Query'i aldı. Query'nin adını aldı. Referans olarak ve onun üzerinden bir buna da ne diyelim? Query main diyelim. Burada main yazdık. Master query'i artık biliyoruz. Main
Evet. Bu ana query içerisinden eee main ile ilgili 7 kayıt gelmiş. 93 kayıtta nerede gelmiş? Eee, pardon, main için gelmiş. My home için de 7 kayıt gelmiş. Bu da tabii top çektiğimiz için totalde 100 kaydın üzerinden 93'e 7 olarak mı ayırdı. Eee, ama burada tek bir sorgu üzerinden bütün veriyi almış oldum. Onu tekrar bir sorgu oluşturarak kendi içerisindeki verileri kullanmış oldum. Birincisi bu nasıl çalışmakta? Java'nın hatta .NET bilenler de bilir. İşte expression yapıları vardır. Java üzerindeki bu expression yapıları sayesinde zaten Java'da biraz zor da olsa bu işi yapmak mümkün oluyor. Ama CodeVision bu yapıyı normal query'ler üzerinden bir etiketle değiştirerek expression'ları SQL sorgusuymuş gibi e, parse edip onları arka tarafta tablo üzerinde tekrar çalıştırıp verilerin üzerinde işlem yapmamıza izin veriyor. Şimdi birazcık daha olayı farklı bir açıdan bakalım. Query main. Burada diyorum ki count yıldız as total main dedim. Burada da main diyorum. Burada query main count diyelim. Alıyorum. Böyle bir hesabı yaparken eğer database üzerinde hesaplama yapıyorsanız yani filtrelediniz, bir şeyler yaptınız, gittiniz database'e işte listeyi aldınız, tekrar bunun sayısını bulmak istiyorsanız iki yolunuz var. Bir database üzerine gidip e, tekrar ikinci bir sorgu sormak. İki, klasik usulde döngü içerisinde bu alan uyuyor mu uymuyor mu gibi yöntemleri kullanmak veya fonksiyonlarla bu şeyi alanı saydırmak gibi işlemler yapabiliriz. Ama query oluşturduğumuz zaman bize hem bir filtre oluşturdu hem de bu filtre üzerinde bir count işlemi yaparak e, bize bir aggregation dediğimiz hesaplama sonucu üretmiş oldu. Biz bu iki şey için eğer sorgunuz kompleks bir hale de geliyorsa iki şey için ne yapıyorduk? Ya da şöyle diyeyim, biraz daha olayı tutalım. Source diyelim buna. İki şey için bir query daha oluşturacaktık. Burada da ne diyelim? Module ID veriyorum. Where'den kaldırıyorum. Bunun yerine grow up dedim. Module ID. Şimdi ne yapmış olacak? Sorgumuz içerisindeki sonuçtan kaç tane hangi modül ID'ye göre olduğunu hesaplamış olacak. Bunun query olmayan versiyonunu e, execution time 10 demiş bakın burada. Bunun üzerinde çalışmış. Bir de aynısını şöyle kopyalıyorum. Direkt database'den çalışacak şekilde. Query db count diyelim. Bu da db'den çalışsın. Şuraya ne yazıyorum? Data source artık ekliyorum. Yine query şurada main count vardı. Count'un altına buraya da db count deyip
hem DB'den hem bakın bu işlemi yaptığımda sonuç kümesi üzerinde yapmadı. Gitti bütün hepsini yaptı. Yani ben şuradaki kondisyonları yukarıda yapmış olduğum kondisyonları tekrar bu sorguya da geçirmem gerekiyordu. Geçirelim onu da. Hadi bakalım. Şuradan. Bakın iki tane sorgunun sonucundan bahsediyor. Diyor ki result set modül ID total rows burada 4 saniyede sürmüş. Burada 18 saniyede sürmüş. Çünkü gitmiş bir de bu top yüzü yapamamış. Bunu uyarlamak için ne yapmam gerekiyor? Şuradaki top yüzdeki mantığı uyarlayabilmek adına bunu aldım, getirdim. Bakın iş ne kadar uzuyor. Aynı sorguyu. Gördüğünüz gibi aslında query of query şu an oradaki sonucu tam anlamıyla üretebilmesi adına iç içe sorgular yapmamı gerektiren bir duruma dönüşüyor. Tekrar çalışıyor. Şu an cache almaya başladığı için işlemler hızlanmaya başlıyor. Çok fazla tablo kullandım. Execution time'lar üzerine düşüyor. Ama bakın buradaki execution time 0. Zaten elimde şey vardı, query vardı. Artık bellekte RAM'de olduğu için bunu sıfırda yapmış. Ama database'e tekrar sorarak bu iç içe query'leri oluşturup sorarak yapması 4 milisaniyede oluşmuş. Aynı sonucu verdi sonuçta burada. Peki ne yaptık? Dedik ki aslında biz şu query bize sonucu üretiyor. Biz aldığımız sonuç üzerinden eee, bir query daha oluşturabiliyoruz. Hiç database'e bağlamamıza gerek yok. Zaten veri elimizde. Ama aynısını normal usulle query of query yapmadan query of query'nin ama zaten anlamı şu db type query deyip diğer bir query'yi tekrar işleme sokmak. Ama burada aynı sonucu üretebilmek için önce ilk baştaki veri kümesini tekrar buldum. Ondan sonra onu aldım. Onun üzerinden count çektim. Grupladım. Bu gibi işlemler yaptım. Bu da normalde bakın bir saniyede milisaniyede gelen düz bu sorguyu sırf bu aggregation dediğimiz işlemlere soktuğu için 4 milisaniye kadar çıkardı. Query of Query'nin genel amacı matematiksel hesaplamalar olsun. Gruplanarak işte yine burada da matematiksel hesaplar var. Toplamlar, bir veri kümesi içerisinde tekrar tekrar filtreler yapabilmek. Şu daha önce yaptığımız gibi bir tane hem bunları almıştık hem de query main'i biz kullandık mı? Query main'i kullandık. Query main nerede? Ha, şu zaten şu bir saniye olması aslında doğru değil. Query master'la karşılaştırmamız gerekiyormuş bunda. Query master'dan ana veriyi ne kadar sürede çekiyor? Hemen ona da bakalım. 214 milisaniye. Muhtemelen bu veriyi okuduğu için aşağıda 3 milisaniyeye düşürüyor. Bizim cache'ten okuduğu şeyden açık şeyden okuduğumuzda 3 milisaniyede işlemi yapmış oldu. İşte ana sorgunun altında birden fazla sorgu e, kullanma ihtiyacımız olduğu durumlarda query of query bizim için faydalı bir
hale geliyor. Örneğin burada ne varmış? Bir neyi toplayalım? Orders. 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 Şimdi birazcık daha örnek üzerinden gitmeye çalışıyorum ki arkadaşlar daha anlamlı ve daha mantıklı sonuçlar üretelim. Şöyle yapacağım ben bu sefer. Orders değil, order roll'dan okuyacağım. Diyeceğim ki orada tekrar siliyorum şunları. Böyle şeye bir ihtiyacımız yok. Bunu kaldırdım. Bunu order roll'a ekledim. Tabi buraya da iki yıldız koyalım. Şuna da kayıt diyelim. Order roll tablosu siparişlerin satırlarının olduğu tablo. TF-dump dedim. Var. Query master dedim. Bu database'den okuyan ee, sorgu. Veri bilgi gelsin, bir görelim ne varmış içerisinde. Bunu biraz büyüteyim istersen. O yüklenirken ne diyor? Query'nin faydaları. Aynı tabloya çok fazla sorgu sormak yerine diyor faydalarından bahsederken Adobe e, faydalarından şöyle bahsediyor. Burada diyor birçoğu şeyi okuyabilirdin ama memoride kaldığı için diyor tekrar tekrar şeye bağlamana gerek kalmaz. Performans anlamında iyidir. E, Farklı data source'lar üzerindeki verileri join yaparak işlem yaptığınız zaman diyor bunların bir e, performans kaybı olur. Ama diyor ki siz burada kümeler halinde elinizde veriler varsa bunları e, birbirlerine join yapabilir veya union yaparak ekleyebilirsiniz. Böylece tekrar gidip database'e bağlamanıza gerek kalmaz ve bu diyor daha performanslı çalışır. E, Bunun dışında bir hesaplama diyelim. Bir hesaplama ihtiyacınız var. Veriyi e, yani sizin kullanacağınız verileri SQL'in içerisine gönderip SQL Server'a hesaplatmak yerine Query of Query ile kendi içerisinde yapabilirsiniz diyor. Arada bu alemde yüklemeye devam ediyor. Bayağı bir veri var. İçeride evet. Geldik buraya. 585 kayıt gelmiş. Dedik ki ne var burada? Muhasebe kodları, iptal nedenleri, satırlardan bahsediyoruz. Burada tabii O'yu bulacağız. Order. Bakın toplam net totalleri var. Her bir satır bazında. Peki şunu yapabilir miydik? Net totallerimiz var zaten elimizde. Bir de order ID'miz var. Bunu kullandığımızı farz edelim. Bir ekrana döktük. Bir liste olduğunu farz edelim. Tekrar yazdırmak biraz uzun süreceği için. Query name query order summary dedim. db type query dedim.
select dedim. Order ID sum net total değil mi orada? Net total sum total dedim. From query master ver pardon ver yok burada. Group by order ID. Normalde bu veriyi database'in de sorgulayabilirdik. Verilerimizi alıyorum. Şimdi bu alırken size şöyle bir örnekte bahsedeceğim. Şimdi toplam aldık. Toplamı örneğin bizim bunun üzerine bu şeyde diyelim ki her bir fatura toplamında %10'luk bir prim aldığımızı düşünelim. Bu durumda ne yapacaktık? %10'luk prim için ya ana sorgunun içerisindeki net totallere %10'luk bir hesaplama yaptıracağız ya da sonuç üzerinde bir hesaplama yaptıracağız. Burada benim makine biraz zorlanıyor. Kopyaladığım verilerde indeks muhtemelen yok. Burada pardon. Biz yine yukarıdakini eklediğimiz için sonucu alamadık. Evet diyor ki neymiş bu? Order ID toplamı gördüğünüz gibi bize verdi. Birinci usulden şöyle diyebilirdim. Bir komisyon almak istiyorum. Şey diyelim. Total çarpı 10 da öyle de demeyelim. 0.1 buna ne diyelim? My commission diyelim. My commission. Sonra some my commission some commission. Evet. Orada 0.1'den çarpınca hangisi benim komisyonum? Komisyonlar, %10'luk komisyonları toplayıp bana vermiş oldu. Şu çok fazla geliyor. Bunu acaba şeyini alabilir miyiz? Şöyle diyelim. Hemen şeftamp var. Başka diyeceğim. Buradaki çalışma sürelerinde şaşırmış olalım.
Tabii bu rapor, yani bu şu an yaptığımız operasyonlar aslında ulaşabilecek kompleks işlemler içerisinde küçük kalmakta. Oluşabilecek kompleks işlerde çok daha fazla çok daha fazla tablo tutabiliriz. Çok daha farklı aynı anda sorgular oluşturabiliriz. Burası HR'ın dashboard dediği, işte orijinalinde var. Bir çalışanın çalışma saatlerinin ortalamasını gösteriyor. İşte ödemeleri gösteriyor. Bir sürü bir şey yapabiliyor aynı veri kümesi üzerinde. Özellikle dashboard gibi yerler. Buralarda sürekli sorguyu merkezi yapmak çok e, kolonlar çok fazla. Kolonlar çok fazla olunca da dumpa aktarması. Bize burada ne lazım? Derken gerçi çok da bekliyoruz. Query of Query'nin içerisinde bu dola dursun. Query of Query'nin içerisinde örneğin burada da göstermiş. Bir query oluşturmuş. Employee'ler çağırmış. Burada demiş ki e, yine ben query of query yapayım. Yani DB type query olsun. Bunun içerisindeki employee ID'si ilk adı son adına göre çekeyim. Bunun içerisinde aradığım soyadlara göre sadece getirmiş olsun. Burada da bizim yaptığımıza benzer bir örnek uygulamışlar. Buradaki About Query of Query dokümanında da benzeri bir konu anlatılmakta. Burada ne yapıyor? Employee demiş. Order by last name. Tekrar get sales last name'e göre sıralamış. Mesela nesne salary. Sadece bu üç kolonu almış detay sorgusunda. Bunları ekrana basmak gibi bir operasyon yapmış. Örneğinde. Şimdi bunu SQL Server'a yaptırdık. SQL Server'a yaptırdığımızda 66 olarak geldi. Bizim burada da 21 saniye olarak geldi. Ben şunu buradan almak istiyorum. Şu main query'den. Burada tam yapıp lokalde bu hesabı yaptırmak istiyorum. Bir sipariş, tabii şu an bir siparişin sadece slow'unda çalışıyor. Siparişin başlığı var, siparişin carileri var, hangi müşterinin siparişidir diye bakabiliriz. Müşteri bazında gruplamasını isteyebiliriz. Bunun gibi operasyonlar yapabiliriz. Bu sipariş bazında şey. Pekala, o dolarken ben burada yani burada yok. Aynı sorguya bir de order id ekleyelim. Order'ın kendisini ekleyelim. Yani ki inner showing orders
Order dedik. Şu order, şu order'ın kendisi. Öyle değil mi? Order tablomuz. Orders'tan evet geliyor bunlar. On, order row'daki order ID eşittir. Order'daki order ID. Buradan da ORV'nin verileri ne aldım? Aynı zamanda orders'tan da şunu istiyorum. Order employee ID. Bu ne demek? Satış yapan kişi demek. Order employee ID var. Mesela böyle bir veri alabiliriz. Order employee ID. Böyle yapıyor. İçerisinde bu ORD'nin içerisinde order employee ID. Bu arada yüklendi. Deminki sürelere göre bakalım sürelere ne değişiyormuş. Execution time biraz daha ana sorguda düşmüş. Burada da 6 saniye 8 milisaniyede 13 milisaniyeye çıkmış. Tabi burada operasyon yaptırmış olduk. Yani SQL Server'a bu yükü yüklemedik. Kendi tarafımızda yaptık. SQL Server daha fazla verinin üzerinde işlem yaptığı için ne yapmış oldu? Orada daha fazla bir execution time harcamış olduk. Biz uygulama üzerinde bunu yaptığınca daha şey oldu. Şimdi burada dedik ki biz şunu kaldırıyorum. Şu master'ı da kaldıralım. Master'ı ekrana getirmek biraz uzun sürüyor. Order ne bu? Employee diyelim. Bu sefer grup by'ı ben yukarıda siparişe göre grupla demiştim. İkinci bir rapor olarak da diyeceğim ki siparişi employee'ye göre gruplayarak bana ver. İki farklı hesaplama oluşturuyorum aynı küme üzerinde. Diyor ki siparişin order'a göre toplamlar bunlar. Burada ikinci bir şey olarak employee ID'sine göre de employee'lerin yapmış olduğu satışların toplamları da bunlar. Başka ne koyabiliriz? Bir tane de customer bulalım. Order number, order vererek ID, order status, order stage, employee ID. Bakın order stage olabilir. Order stage ne? O siparişin o anki durumunu göstermekte. Bu şunun gibi işte sipariş yeni oluşturuldu, sipariş toparlanıyor, sipariş tamamlandı gibi. Order stage. Şu veriyi de ekleyelim o zaman. Orada order stage diyelim. Bir tane daha kopyalıyorum. Bu kopyada da diyorum ki order stage'e göre grup yapsın. Order stage'e göre grup yapsın. Benim hangi aşamada ne kadarlık siparişim duruyor? Bunu yaptım. Bakın order stage şu stage'lerde ki toplam fiyatlar bunlar diyorum. Hatta burada şey var mı? Ne hallettik? Şuradan gelelim. Kuantitelere bakalım. Miktarları da alalım. Burada biraz farklı olsun. Quantity assam hep sam'dan gidiyoruz. Burada quantity ihtiyacımız da oldu.
Bu stage'lere göre miktarları bunlar, toplamlar bunlar. Burada sadece fiyatları görmek istemişim. Kaç lira satış yapmış bir satıcı. Orada sayıya ihtiyacım yoktu belki. Ne diyebiliriz? Bir tane de prodük bazında yapalım. Diyelim ki order stage'deyiz. Tabii şuraya şey eklemem gerekiyor. Orada product ID ile ekliyorum. Burada geldim, dedim ki product ID'ye bakacağım. Bu product ID'ye göre toplam satış tutarı, toplam satış miktarına göre grupla. Bunlardan aynı zamanda order stage'ine göre de bir bak. Hangi aşamadakileri falan. Order stage, sum total dedik. Ne dedik bir de? Satış yapana bakmayalım. 2 tane kolon oluşturduk. Order product dedik. Ee, evet, burada da ne dedi? Invoice kullanıyorum. Product ID. Product ID. Pardon, zaten bu oraların içerisinde değildi. Oraların içerisindeydi. O yüzden hata verdi. Yani satırda olan bir şey lazım. Diyor ki grup bayağı Product ID'ye eklemedim. Başa ekleyelim ki o sıraya göre gruplasın. Evet, şimdi geldim aşağı. Bakın iki farklı şeye göre. Burada ne yapmış olduk? Burada da dedik ki order stage'i, yani product dedik. 2 numaralı ürünün 47'de olan stage 47'de olan, yani yeni sipariş diyelim buna. Miktarı bu kadar. Toplam tutarı bu kadar. Aynı ürünün 474 demiş. Burada diyelim ki işte işlemi tamamlanmış. 2 tane yapılmış, şu kadar alınmış gibi bir şey oluşturduk. Bunların hepsini database üzerinden de SQL, klasik SQL usulüyle de yapmak mümkün. Bu durumda elimizdeki veri kümesini sürekli sağlamak için iç sorgular oluşturma ihtiyacımız olabilir. Çünkü buradaki bu ilk 1000 taneyi kullanmışız. Belki başka kriterler de olacaktır. Bu durumda joinlenen tabloların arasındaki indekslerimiz yeterince yani çok fazla join yaptığımız zaman database tarafındaki bu joinleri tekrar oluşturmak, tekrar join yaparak birden fazla tabloyu kullanıp bu alt sorgular oluşturma esnasında, yani aggregation işlemleri yaparken bunların tekrar çalışması indeksleri zorlayacağı için performansta ciddi bir kayıp yaşayabilirsiniz. Query of Query bu anlamda sonuç kümesi üzerinden işlem yaptığı için tekrar join yapmak, joinlerdeki keylerin bozulması, işte indekslerin tekrar verimli bir şekilde yapılanmaması veya indekslerdeki o anlık geçici sorunlar çok fazla verinin olması durumunda sorguların yüksek maliyette çalışmasına, bizim çünkü şu an yaptığımızda çok fazla tablo kullanmadık. 2 tabloyu sadece kullandık. Burada zaten gördüğünüz gibi her şeyi rakamlarla verdik. Order'ın ID'si, bu order'ın başlığı yok. Bir çalışan için çalışanın adı yok. Order stage'lerin ne olduğunu sadece hayali olarak düşünüyoruz. Bunların tabii ki bir karşılığı var. Bir tabloda yazıyor bu stage neymiş diye. Ürünlerin ID'leri var, ürünlerin adları yok. Bunun gibi bir sürü e, ne var? Eklenebilecek tablo var. Bunların hepsini sürekli bu tabloya erişip buralardan veri okuması da şeyi zorlayacaktır. Yani SQL Server'daki zorlamak demeyelim ona, maliyetini yükseltecektir. Daha uzun sürede bu sonuçlar
elimize ulaşacaktır. Daha fazla kişi benzeri bir ekrana eriştiği zaman SQL Server daha performansı düşük bir şekilde çalışacaktır ama query of query yaparsak bu işlemleri hızlandırır. Evet arkadaşlar, query of query'nin genel tanımı bu. Bir veri kümesi üzerinde tekrar tekrar çalışma ihtiyacı duyduğunuz zaman bu query of query yöntemini kullanabilirsiniz. Kullanmanızda da fayda var. Bunun dışında yine join gibi özellikler var. Query of Query'nin içerisinde daha önceki birinci derste zaten belli bir konuyu anlatmıştım. O yüzden oralara tekrar değinmek istemiyorum ama belli bir kısıtlaması var. Yani şey yapamıyorsunuz işte bir query ile bir standart tabloyu joinleyemiyorsunuz gibi belirli yapılarda bulunmakta. Hani normal SQL ile şeyi join yapamıyorsunuz. Union gibi işlemleri var. Bazı kısıtlamalar bulunuyor. Bunları diğer derste daha önceki anlattığımız query of query dersinde de takip edebilirsiniz. Burada daha çok neden böyle bir şey yapıyoruz, nasıl faydasını görüyoruz konusuna değinmeye çalıştım. Hangi durumlarda böyle bir ihtiyaç oluşuyor? İşte gördüğünüz gibi bir küme üzerinde birden fazla farklı farklı operasyonlar yürüteceğimiz durumlarda query of query'yi kullanabiliyoruz. Sorusu olan var mı? Öyle sorayım. Biz bunu gördük şu anda. İşte ama şurası kafama takıldı. Şöyle bir şey yapmak mümkün olur mu diyebileceğimiz bir şey var mı? Aklınıza takılan. Onlara da hızlıca cevap vermeye çalışayım. Bir 7-8 dakikalık süremiz kalmış. Hocam merhaba. Merhaba. Şimdi benim sorum şöyle olacak hani daha çok kısaltma açısından. Biz bunu daha çok böyle aggregation veya e, nasıl diyeyim daha çok maliyet getirecek işlemlerde mi query of query'yi kullanacağız yani? Evet. Daha çok yük yani Evet. tekrar tekrar SQL Server'a yük bindirmek yerine uygulama içerisinde bu aggregation işlemlerinde genellikle zaten bu aynı veri kümesini sürekli sorgularız. Gideriz deriz ki git oradan al ya da işte bir for döngüsü ya da bir şey döngü kurup bu döngüyle manuel hesaplatmaya çalışırız yük düşmesin diye ama böyle bir özelliğimiz var. Bu client tarafında yani uygulamanın kendi içerisinde bizim pardon client değil server side'da ama uygulama seviyesinde bu işlemi yaptığı için SQL Server'ı yormaz. Deadlock yemek gibi bir durumumuz olmaz. Çok yoğun tablolarda deadlock yersiniz. Burada veriyi düz okuduktan sonra aggregation yaptığınız için birkaç defa e, şeyle SQL Server'a bağlantınız kopar. Orada deadlockluk durumlar olmaz. Mesela çok yoğun sipariş alan bir sistemde e, veriniz belki maliyet olarak yani çalışma süresi olarak çok önemli olmasa da deadlock yeme ihtimaline karşı çok fazla sipariş gelen bir sistemden diyorum. Bu deadlock yeme ihtimaline karşı query of query yapmak da yine faydalıdır. Düz veri okuyup onun üzerinden joinlemek ve onun üzerinden işlem yapmak daha mantıklı olur. Peki hocam bu hani sınav falan olacak ya yani böyle bir durumlarda biz şey mi olacak yani hangi senaryoda bu kullanılır gibi mi olacak? Daha çok yoksa sorgu yazma üzerine mi olacak hani? Yani orada senaryodan da bahsedebiliriz. Yazmak üzerine çok fazla şey demeyebiliriz. Bir query'nin işte e, nasıl query of query olduğunu tabir edebilmek için hangi etiketler kullanılması gerekebilir gibi e, bir şeyler diyebiliriz. Böyle bir şeyle karşılaşabilirsiniz bir sınav sürecinde. Anladım hocam. Tamam. Teşekkürler. Yani Sağ olun. yazmalık değil, sadece olayı anlamış olmanızı isteyeceğiz sizden. Farklı bir sorusu olan var mı? Evet arkadaşlar, o zaman konunun anlaşıldığını düşünüyorum. E,
burada o zaman dersimizi tamamlayalım. Yarın da yine bir dersimiz var. SQL ile ilgili. SQL'in nasıl performans kullanılacağı ile ilgili bir dersimiz olacak. Orada çok derine girmeden nasıl performanslı bir şekilde kullanırız onu anlatacağız. Yarınki derste görüşmek üzere diyorum. Hepinize teşekkür ederim. Kolay gelsin.